Ninjago, ejderhaların yükselişinin hikayesi gerçekten ilgi çekici. Karakter gelişimi, kurgusal dünya ve tüm bu gizemler insanı içine çekiyor. Bu gizemler arasında beni en çok etkileyen, tüm hikayeyi başlatan büyük olay birleşmenin arkasındaki sebepler. Bildiğiniz gibi birleşme Ninjago'ya paralel olan 16 diyarın hepsini bir araya getirip devasa yeni bir dünyaya dönüştüren büyük bir olay. Bu olay Ninjago dünyasını hiç olmadığı kadar büyütürken akıllarda bazı soru işaretleri de oluşturuyor. Peki birleşme neden oldu? Her şey nasıl başladı? Ve zamanla ne olacak? Bu videoda Ejderhaların Yükselişi 3. sezon sonrasında birleşmenin arkasındaki olaylarla ilgili düşüncelerimi ve teorilerimi sizlerle paylaşacağım. Öyleyse daha fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Evet, konumuz birleşme. Bu teoriye birleşme hakkında elimizdeki tüm bilgileri anlatarak başlamak istiyorum. Birleşme tüm diyarları bir araya getirerek Ninjago ile birleştiren büyük bir olay. Bu olay 1. sezonun başladığı zamandan yaklaşık 5 yıl önce beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Birleşmeden sonra bazı yeni topraklar oluştu, diğer topraklar başka yerlere taşındı ve birçok insan yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Buna rağmen Ninja ekibi hala tam anlamıyla bir araya gelmiş değil. Ardından 1. sezonun 11. bölümünde birleşme hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Meğer uzun zaman önce ilk Spinjitzu ustası birleşmenin olacağı hakkında bir vizyon görmüş ve diyarların birleşmesini önlemek için 7 kaynak ejderhasından yardım istemiş. Bu ejderhalar akıl almaz güçlere sahip tanrısal varlıklardı ve yaratılış diyarlarını birer gözlemci olarak izlerlerdi. Ama genellikle bu diyarlarda yaşayan insanların işlerine karışmazlardı. Ancak ilk Spinjitzu ustası bu kuralı bozarak kaynak ejderhalarını güçlerinin bir kısmını ejderha çekirdeklerine aktarmaya ikna etti ve bu çekirdekleri birleşmeyi önlemek için kullandı. Bunu öğrendikten sonra ninjalar birleşmeden önce Usta Wu'nun bunu bir kez daha önlemek için çekirdekleri tekrar bulmaya çalıştığını düşündüler. Ama bu konuda biraz yanılmış olabilirler. Çünkü ilk Spinjitzu ustası çekirdekleri kullanmış olsa da birleşme eninde sonunda yine de gerçekleşecekti ve bu kez onu durduracak kimse olmayacaktı. Ejderhaların yükselişi boyunca birleşmeden önceki zamanları gösteren flashback sahneleri görüyoruz. Bu sahneler bize hem ninjaların hem de Ninjago'nun birleşmeden önce ne durumda olduğunu gösteriyor. Ama belki de en önemlisi bu sahneler Ejderhaların Yükselişi serisinde az da olsa Usta Wu'yu görmemizi sağlıyor. Birleşme öncesinde Wu'nun nasıl bir ruh halinde olduğunu anlamamız çok önemli. Çünkü Ejderhaların Yükselişi 2. sezon 15. bölümde Raz Erin'a birleşmeye neden olan kişinin Usta Wu olduğunu söyleyen bir mesaj veriyor. Bu bilgi daha sonra 19. bölümde Eren ve Cole Wu'nun hayaletiyle karşılaştıklarında kendisi tarafından da bizzat doğrulanıyor. Eğer öyleyse bu öğrendiğimiz şey Wu ve ejderhaların yükselişi hakkında bildiğimiz her şeyi tamamen değiştiriyor. Bu yüzden geriye dönüp Wu'nun bu itiraftan önceki flashback sahnelerine tekrar bakmak istedim. Çünkü artık Usta Wu'nun birleşmeye sebep olduğunu biliyoruz. Ve bu bilgiyle bu sahneleri tekrar izlemek her şeyi değiştirebilir. İlk sahnemiz 1. sezon 2. bölümde Wu'nun Lloyd'a bir gün usta görevini devralmak zorunda kalacağını söylediği zamana ait. Bu sahne ikisinin birleşme gerçekleşip her şeyi değiştirmeden önceki son konuşmalarıydı. Wu'nun bu flashback sahnesinde sürekli panik içinde olması aslında tüm bunlara sebep olan kişinin kendisi olduğunu bildiğimizi çok daha anlamlı hale geliyor. Bence Wu'nun bu sahnedeki en önemli sözü şuydu: Oluyor. Nasıl bilmiyorum ama oluyor. Hazırlanmak için zaman gerektiydi. Ben Wu'nun birleşmeyi tamamen kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Birçok kişi bunun bir kaza olduğunu veya Wu gibi bilgi birinin bunu bilerek yapmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ama bence Wu 16 diyarı birleştirmeye gerçekten kararlıydı ve bunu kesinlikle bilerek yaptı. Asıl sorun şu ki birleşme Wu'nun beklediğinden daha erken gerçekleşti ve onu tamamen hazırlıksız yakaladı. Son konuşmasındaki vurgulamalar Wu'nun birleşmeye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu ve bilinmeyen bir nedenle paniklediğini gösteriyor. Bunu bir süre aklınızda tutmanızı istiyorum. Çünkü bu nokta ikinci sahnemizde önemli olacak. İkinci sahne 2. sezon 15. bölümün başında karşımıza çıkıyor. Ninjaların insanları birleşmeden kurtarmak için bounty almasından sonra yaşananları daha yakından görüyoruz. Burada birleşmeden önce Wu ve Nia arasında geçen son konuşmalardan biri var. Wu'nun söylediği şu sözler özellikle çok dikkatimi çekti. Araştırdığın şey bu muydu? Bunu başarabileceğimden emin değilim. Fazla erken geliyor. Fazla erken. Bu konuşmada da birleşmenin Wu'nun beklediğinden erken gerçekleştiğine dair yoğun bir vurgu var. Ayrıca konuşmanın bu kısmı benim için daha da ilginç. Bunu başarabileceğimden emin değilim. Ne? Başarabileceğinden emin değil misin? Acaba Wu burada birleşmeyi ilk başta başarabileceğinden emin olmadığından mı bahsediyor?
Yoksa artık başladığına göre herkesi güvende tutabileceğinden emin olmadığını mı kastediyor? Açıkçası Wu'nun birleşmeye sebep olduğunu bilmek tüm bu sahneleri daha da ilginç hale getiriyor ve aklımızda bir sürü soru işareti bırakıyor. Yani sonuç olarak birleşmeye usta Wu neden oldu? Ki bence bunu kasıtlı olarak yaptı. Ama sonra olaylar o kadar hızlı gelişti ki sonuçlarına yeterince hazırlanamadı. Sonra herkes gibi o da bu olayların içine kapılıp kayboldu. Peki Wu neden böyle tehlikeli bir şey yapsın ve neden diğerlerinin dengesini bozsun? Şimdiye kadar Wu her zaman çok fedakar bir karakter oldu. Her zaman dünyanın dengesini ve etrafındaki insanların güvenliğini her şeyin üstünde tuttu. Bu yüzden birleşmeyi başlatıp tüm diğerleri eğlence olsun diye birleştirdiğini sanmıyorum. Eğer Wu bunu kasıtlı olarak yaptıysa bunun iyi bir nedeni olmalı ve bence bu nedeni bize Wu'nun birleşmeye neden olduğunu öğrendiğimiz bölümün başında zaten söyledi. Şöyle söylemişti. Bizi ancak birlik olmak kurtarabilir. Dağılırsak şansımız kalmaz. Bu söz bence Wu'nun diğerleri birleştirmesinin nedenini açıklıyor. Nia Wu'nun bunu söylediğini duyduğunda onun takımdan bahsettiğini düşündü. Ki ayrı olduklarında Ninja takımının hiç şansı yok ama birleştiklerinde her şeyi yapabilirler. Bu söz her ne kadar Ninja takımı için de geçerli olsa da Wu'nun burada bundan bahsettiğini sanmıyorum. Bence Wu burada diğerlerden bahsediyordu. Wu'nun asıl amacına dair tam tahminim şu şekilde. Spin Jitsu'nun Ustaları serisinin 1. sezonunda Wu'nun tehlikeleri önceden görebildiğini hatırlıyor musunuz? Bence Wu aynı şekilde gerçekten korkunç bir tehlike gördü. Elbette bu gördüğü Thunder Fang'in gelişi falan olabilir. Ama bence daha da kötüsü. Sanırım Wu Raz'ın efendisini gördü. Onun akıl almaz derecede büyük gücünü ve 16 diyara yönelik planlarını fark etti. Wu'nun bunu gördüğünü ve ayrı haldeyken diyarların Raz'ın efendisi karşısında hiçbir şans olmadığını anladığını düşünüyorum. Raz'ın efendisiyle savaşmanın en iyi yolu 16 diyarda bulunan tüm müttefiklerin tek bir diyarda bir araya gelmesi. Bence Wu'nun birleşmeyi gerçekleştirme amacı da buydu. 16 diyardaki tüm insanları tek başlarına asla karşı koyamayacakları bir tehdide karşı birleştirme umuduyla yaptığı çaresiz bir hamle. Hatta bu tehdit o kadar güçlü ki gölge dojusunu hareket ettirdiğinde gördüğümüz gibi varoluşun kendisini bile kontrol edebiliyor. Birleşmenin Wu'nun beklediğinden daha erken gerçekleşmesine gelince bence Raz'ın efendisi Wu'nun ne yapmaya çalıştığını fark etti ve madem ki diyarlar birleşecekti o zaman Wu'yu hazırlıksız yakalayıp birleşmenin erken gerçekleşmesine neden olabilirdi. Sanırım bunu bir kaynak ejderhasını öldürerek başardı. Ejderhaların Yükselişi'nin 2. sezon 11. bölümünde hareketin kaynak ejderhası 7 kaynak ejderhasından birisinin yakın zamanda öldürüldüğünü söylüyor. Ve eğer birleşmenin erken gerçekleşmesine neden olacak kadar büyük bir sorundan bahsediyorsak bence bir kaynak ejderhasının öldürülmesi kesinlikle buna uyacaktır. Hele ki bu denge kaynak ejderhası ise. Kaynak ejderhalarının varlığının gerçekliği bir arada tutan şey olduğunu düşünürsek, eğer kaynak ejderhaları olmasaydı varoluş da olmazdı. Bu yüzden 7 taneden birinin ölmesinin birleşme gibi ciddi sonuçlar doğurması mantıklı. Ninjago evreninde bir kaynak ejderhasını öldürebilecek varlıklar arasında bence Raz'ın efendisi böyle bir şey yapabilecek tek kişi. Yine de birleşmenin gerçekleştiği zamanda Imperium tarafından bir kaynak ejderhasının yakalandığını da biliyoruz. Birleşmeye neyin neden olduğu konusunda bir kaynak ejderhasının ölmesiyle bir kaynak ejderhasının hapsedilmesi arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım sanırım ölmesini seçerdim. Böylece bu seçim birleşme gibi beklenmedik sonuçlara yol açmış olurdu. Sonuç olarak kısacası birleşmeye usta Wu sebep oldu. Ama tabii ki bunu iyi bir amaç uğruna yaptı. Çünkü diğerleri yaklaştığını hissettiği büyük bir tehlikeye karşı bir araya getirmek istiyordu. Ama işler pek de planladığı gibi gitmedi. Birleşme Wu'nun beklediğinden çok daha erken gerçekleşti. Büyük ihtimalle Raz'ın efendisi onun neyin peşinde olduğunu fark etti ve Wu'yu hazırlıksız yakalamak için harekete geçti. Hatta bunun için bir kaynak ejderhasını bile öldürmüş olabilir. Wu'nun asıl amacını hala tam olarak bilmiyoruz. Ama kesin olan şu ki bu olayların hepsi bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Belki de Raz'ın efendisi gibi bir tehdide karşı diyarları birleştirmek tek şanstı. Ama Wu bile bu kadarına hazırlıklı değildi. Şu anda bildiğimiz tek şey işlerin göründüğünden çok daha karmaşık olduğu. Pekala dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benim bu konu hakkındaki düşüncelerim şimdilik bu şekilde. Ama sizin neler düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız her zamanki gibi okuyup cevaplamaya çalışacağım. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve son videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.